2026'da İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri 3,5 ay savaştı ve bu savaşı 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik İstanbul Mutabakatı durdurdu. Adı üstünde bu bir mutabakat, yani nihai anlaşma değil. Bana kalırsa bu metnin asıl işlevi de dondurmak. Mutabakat sorunları çözmedi ama hem çatışmayı hem de sorunları dondurdu. Nükleer program da, füzeler de bölgesel nüfus kavgası da yerli yerinde durmakta ve hepsi 60 günlük bir müzakereye havale edilmiş durumda. Bugün GZT 10.10'da bu 14 maddenin neyi durdurduğuna, neyi dondurduğuna bakacağız. Başlamadan önce bu videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı hatırlatayım. Hadi başlayalım. GZT 10.10 başlıyor. Kısaca savaşı hatırlayalım. 28 Şubat 2026'da İsrail ve Amerika, İran'a Kükreyen Aslan ve Destansı Öfke adlarını verdikleri eş zamanlı bir hava harekatı başlattı. İran ise Sadık Vaat 4 adını verdiği füze saldırılarıyla karşılık verdi ve aynı gün Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Asıl kırılma ise harekatın daha ilk günü İran devrim rehberi Ali Hamene'nin öldürülmesi oldu. Savaşın boyutunu birkaç rakam anlatmakta. Amerika bölgeye 3 uçak gemisi gönderdi ve tek bir kampanyada yaklaşık 850 Tomahawk füzesi fırlattı. İran ise Mart ortasında Boğaz'a mayın döşedi ve geçişi iyice zorlaştırdı. 17 Mart'ta ise İsrail, İranlı üst düzey isim olan Ali Larijani'yi de öldürdü. Aslında bu savaş kimsenin planladığı gibi gitmedi. İsrail ve Amerika harekatı birkaç günde bitirmeyi ummaktaydı ama daha ilk günlerde işler karıştı ve beklenen hızlı sonuç gelmedi. O günlerde Amerikalı yetkililerin açıklamalarına bile bu şaşkınlık yansıdı. İran ise savaşı giderek yaydı. Hürmüz'ü kapatmakta yetinmedi ve Katar ile Bahreyn'deki Amerikan üslerini vurarak savaşı Körfez'e taşıdı. Üstüne bir de Yemen üzerinden Babil Mendeb Boğazı'nın kapanması ihtimali belirdi. Hürmüz zaten kapalıyken ikinci bir boğazın daha kapanması küresel ticareti felç edebilirdi. İşte tam bu noktada iki tarafında sınırı göründü. Bir yanda ekonomik altyapısı ağır hasar alan, enerji tesisleri vurulan ve üstüne liderini kaybeden bir İran vardı ki Trump dahasını yaparak İran medeniyetini silmekle tehdit ediyordu. Öbür yanda ise Amerika vardı. O da bu savaşı uzatmanın ve İran'ın vereceği olası yanıtları yaratacağı maliyeti göze alamıyordu. Üstelik İsrail asıl umduğu şey, yani Tahran'daki yönetimin düşmesi de gerçekleşmemişti. Yani anlaşma bir tarafın kesin zaferiyle değil, ortaya çıkan bir Meksika açmazıyla iki tarafın da tıkanmasıyla masaya geldi. Savaş kısa sürmedi. Nisan'da Pakistan arabuluculuğunda 2 haftalık bir ateşkes ilan edildi ama kalıcı bir çözüme dönüşmedi ve Trump bu ateşkesi süresiz uzattı. Taraflar Haziran'da yeniden masaya oturdu. 12 Haziran'da nihai metinde uzlaştı ve anlaşma 17 Haziran'da imzalandı. Savaşı durdurma görüşmeleri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Serena Oteli'nde başladı. Amerika adına Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Steve Witkoff ve Jared Kushner masadaydı. İran'ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Meclis Başkanı Muhammed Bagir Kalibaf temsil etti. Anlaşma da adını bu şehirden aldı. Arabuluculuğu Başbakan Şehbaz Şerif yönetiminde Pakistan üstlendi. Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Mısır da süreci kolaylaştırdı. İmza günü de dikkat çekiciydi. Zira Trump belgeyi Versailles Sarayı'nda Macron'la yediği akşam yemeğinde onayladı. Pezeşkian ise Tahran'dan imzaladı. Perde arkasında bir aktör daha vardı ki o da Çin. Pekin, savaşın başında İran ateşkese ikna eden ülkelerden biri oldu ve Hürmüz'le ilgili bir güvenlik konseyi kararını vetosuyla engelledi. Önceliği açıktı çünkü bölgenin en büyük enerji alıcılarından biri olarak savaşın büyümesini değil, bir an önce durmasını istemekteydi. Bu süreçten en karlı çıkan ülkelerden biri de Pakistan oldu. Çünkü bir savaşı bitiren arabulucu olmak İslamabad'ın itibarını rakibi Hindistan'a rağmen yükseltti. Yani anlaşmanın kazananları yalnızca imza atan iki ülke değildi. Bu tabloyu bazı yorumcular Washington'ın bölgede tek başına iş bitirme döneminin sonu olarak okudu. Ama açık konuşayım, bu yorumu fazla abartmamak lazım. Masanın merkezinde hala Amerika var ve belgeyi Trump imzaladı. Süreci ABD heyeti yürüttü ve en büyük baskı aracı ABD'nin ablukasıydı. Bölge ülkeleri süreci kolaylaştırdı ama kararı tek başına onlar vermedi. Gelelim mutabakatın içeriğine. İlk iki madde doğrudan ateşi kesiyor. Birinci madde Lübnan dahil bütün cephelerde savaşın bittiğini ilan ediyor. Taraflar bir daha güç kullanmamaya söz veriyor. Lübnan'ın toprak bütünlüğü de güvence altına alınıyor. İkinci madde ise bir ilke maddesi ki iki ülke birbirinin egemenliğine saygı gösterecek ve iç işlerine karışmayacak deniyor. Yaklaşık yarım asırlık bir düşmanlığın ardından bu bile başlı başına bir taahhüt. Birinci maddede Lübnan'ın ayrıca anılması tesadüf değil. Çünkü İran'ın bölgedeki en güçlü kolu Lübnan'daki Hizbullah. Keza İsrail'e Hizbullah vasıtasıyla sınır komşusu diyebilirim. 7 Ekim saldırıları sonrasında Hizbullah'ın kuzeyden kara saldırısı yapma ihtimalini yarattığı endişeyle İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerinin boşaldığını ve Netanyahu'nun en büyük vaatlerinden birinin boşalan bu yerlere insanların tekrar dönmesini sağlayacağı olduğunu hatırlayalım. Keza savaş İran'da sınırlı kalmamış, Lübnan cephesine de yayılmıştı. Bu yüzden ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması özellikle yazıldı. Ama birazdan da değineceğim üzere bu madde sahada pek tutmadı.
Savaşın küresel yüzü Hürmüz'dü. 4. madde Amerika'nın deniz ablukasını 30 günde tamamen kaldıracağını ve İran çevresindeki askeri yığınağın geri çekileceğini söylüyor. 5. madde ise İran'ın sorumluluklarını düzenliyor. İran 60 gün boyunca Boğaz'dan ticari gemilerin güvenli geçişine izin verecek. 30 gün içinde de Boğaz'ı tam açık hale getirecek. Bir diğer önemli ayrıntı şu ki bu geçiş 60 gün boyunca ücretsiz olacak ama İran sürenin sonunda gemilerden bedel alma hakkını saklı tutmakta. Yani Boğaz açılıyor, kontrol İran'da kalıyor. İki tarafın da yenilmiş görüntüsü vermemesi adına bir orta yol bulunmuş gibi görünüyor. Hatırlatalım, abluka 13 Nisan'da başlamış, 18 Haziran'da kalkmıştı. Boğaz'ın kapanması petrolü 4 yılın zirvesine yani 126 dolara çıkarmıştı ki bu yüzden bu madde bütün dünyayı ilgilendirmekte. İran'ın asıl kazancı bu blokta. Anlaşma Amerika'nın yaptırımları bir takvim içinde kaldırmayı taahhüt ettiğini söylüyor. Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi Ajansı ve Amerika'nın kendi yaptırımları bu kapsamda. Petrol ve petrokimya satışına gelen yasak ise hemen askıya alınıyor. 10. madde hızlı bir kazanım sağlıyor. Amerikan hazinesi petrol ihracatı, bankacılık, sigorta ve taşımacılık için muafiyet çıkaracak. 11. madde ise dondurulmuş paralara bakıyor. Sızan taslakta bu rakam yaklaşık 24 milyar dolardı. İran yıllardır bu paralara ulaşamıyordu. Pezeşken yönetimi şimdi bunu içeride bir başarı olarak anlatabilir. Zira İran savaştan önce bu kazanımların hiçbirine sahip değildi. Peki bu maddeler İran halkı için ne demek? Petrol İran'ın en büyük gelir kaynağı ve yıllardır yaptırımlar yüzünden ucuza, gizlice satılmaktaydı. Satışın önünün açılması devlet kasasına doğrudan para girmesi demek ki bu da yüksek enflasyon altında ezilen halk için bir nefes. Üzerine en çok konuşulan 6. madde Amerika ve bölgesel ortaklarının İran'ın yeniden inşası için en az 300 milyar dolarlık bir plan hazırlayacağını söylüyor. İlk somut adım da geldi. Birleşik Arap Emirlikleri 3 milyar dolarlık bir taahhütte bulundu. Akla tek bir soru geliyor. Bu parayı kim ödeyecek? Metin Körfez ülkelerini işaret ediyor. Yani bu fon sadece bir tamir bütçesi değil. Aynı zamanda savaş sonrası dengeler üzerine bir pazarlık olarak da okunabilir. Bu tablodan bazı Körfez ülkeleri rahatsızlık duyuyor. Özellikle de Suudi Arabistan. Çünkü yaptırımların kalkması ve paranın geri dönmesi İran'ı yeniden güçlendirebilir. Üstelik Körfez ülkeleri savaşın ekonomik faturasını da ödedi. Büyüme tahminleri düştü, enflasyon arttı. Yani hem parayı verecek hem de toparlanan bir İran'la yaşamak zorunda kalacaklar. Amerika ise bu parayı kendi cebinden vermek yerine Körfez'in zengin ülkelerini devreye sokmakta. Demek ki fonun arkasında hem bir yardım hem de bir nüfuz hesabı var. Herkesin malum olduğu üzere savaş nükleer program yüzünden çıkmıştı. O yüzden bu maddeler dikkatle yazılmış durumda. 8. madde İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğini teyit ediyor. Elindeki zenginleştirilmiş uranyum nihai anlaşmadan sonra silah seviyesinden reaktör seviyesine indirilecek. Yani uranyum yok edilmiyor, seyreltiliyor ve denetimi Atom Enerjisi Ajansı yapacak. Ama uzmanlar bu noktada temkinli çünkü ajans 2025'ten beri sahadaki bilgi sürekli yitirmiş durumda ve seyreltmenin takvimi de yeri de hala belirsiz. Aslında bu da İran için bir kazanım çünkü İran nükleer konuda zaten en başından beri bunu söylüyordu. Yani pozisyonu değiştirmiş değil. Argümanları aynı şekilde ayakta. Burada bir rakam da önemli. Savaştan önce İran elinde yaklaşık 440 kilo silah seviyesine yakın zenginleştirilmiş uranyum olduğu biliniyordu. Üstelik savaştan sonra bu stokun tam akıbeti bile net doğrulanamadı. Asıl pazarlıkta bunun üzerinden yürüyecek gibi. Ama zenginleştirmenin kendisi yasaklanmıyor. O konu sonraya bırakılıyor. 9. madde de statükoyu donduruyor. İran programını mevcut seviyede tutacak, Amerika yeni yaptırım koymayacak. Bunun için bir karşılaştırma yapalım. 2015'te nükleer anlaşma yani COEP 159 sayfaydı. Bu metin ise sadece 14 madde. COEP yalnızca nükleeri düzenliyordu, İslamabad ise bir ön anlaşma. Demek ki nükleer henüz çözülmüş diyemeyiz. Ertelendi. Savaşın bir diğer etkisi de şu oldu. İran içinde silahlanma seçeneği artık daha açık konuşuluyor. Trump ise İran'ın elindeki uranyumun ülke dışına çıkarılmasını ya da yok edilmesini istiyor. İran her iki seçeneğe de karşı sadece seyretmeye razı. 60 günlük pazarlığın en sert başlığı bu olacak. Asıl mesele burada. 3. madde tarafların 60 gün içinde nihai anlaşma imzalamayı taahhüt ettiğini söylüyor. Süre karşılıklı rızayla uzayabilir. 12. madde bir uygulama mekanizması kuruyor. 14. madde ise nihai anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacağını ekliyor. Lübnan cephesi için de ayrı bir çatışma önleme hücresi oluşturulmuş durumda ve uygulamayı üst düzey bir koordinasyon komitesi izleyecek. Asıl inceliği ise 13. madde taşımakta. Buna göre abluka, boğaz ve para maddeleri fiilen uygulanmaya başlamadan nihai müzakere açılmayacak. Yani İran masaya oturmadan önce rahatlamayı görmek istedi ve bunu metne yazdırdı. Bu sıralama İran'ın müzakere kitabındaki en eski derse dayanmaktı ki söz değil, uygulama esastır. 3 başlık çerçevenin tümüyle dışında bırakıldı. Nükleer stok, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki direniş ağı. Üçü de aslında savaşı başlatan sebeplerdi. Yani en sert konular masaya bile gelmedi. İran zaten füzelerini baştan pazarlık dışı saymıştı. Bir ayrıntı daha var ki İran görüşmelerde Amerika'nın 15 maddelik planını reddetmiş, kendi 10 maddelik teklifini sunmuştu. Müzakereler imzadan sonra İsviçre'de sürdü.
Anlaşmanın yalnızca iki imzacısı var: Amerika ve İran. İsrail bu anlaşmaya taraf olmadığı gibi görüşmelerin içinde de yer almadı. Netanyahu anlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını söyledi. İsrail bu cephede serbest olduğunu açıkladı. Mütabakata rağmen Lübnan'da operasyonu sürdürdü. Bu durum Amerika ile İsrail arasında var olan çatlakları görünür kıldı. Çünkü ateşkesi büyük ölçüde Washington getirmişti. İç siyasette de Netanyahu zorlandı. Savaşın başında Hamene'nin öldürüldüğü günlerde desteği zirvedeydi. Ateşkes Washington eline geçtikçe bu destek düştü. Anketlerde partisi sandalye kaybetti. Muhalefette ise Bennett ve Lapid 26 Nisan'da güçlerini birleştirdi. Bu ayrışma göründüğünden önemli çünkü Amerika ile İsrail uzun süredir bu kadar açık bir görüş ayrılığı yaşamamıştı. İsrail yorumcuların tepkisi de sert oldu. Onlara göre Hürmüz karşılığında Hürmüz denklemi Amerika ve piyasalar için iyi ama İsrail için kötü bir takastı. Hatta bazı üst düzey isimler Washington'ın başarısızlık ilan etmekten çekindiği için İran'ın kabul edeceği hemen her anlaşmaya razı olacağını savunmaktaydı. Kısacası bu anlaşma İsrail'e Washington'ın artık her konuda yanında olmayabileceğini gösterdi. Yine de konjonktür çok kaygan. Sonbaharı bir görmek gerekiyor. Evet, İran tablosunu öyle çiziyor. Meclis Başkanı Kalibaf mutabakatı Amerika'nın yenilgi ilanı diye niteledi. Ona göre bu metin baskının değil, İran'ın direnişinin sonucuydu. Kalibaf ayrıca Orta Doğu'nun güvenliğine sadece bölge ülkelerinin karar vermesi gerektiğini söyledi. Ama İran'ın içi hiç de tek sesli değil. İran'daki sertlik yanlısı Paydar Cephesi ve diğer gruplar bu anlaşmayı Washington ve Tel Aviv'de tasarlanmış bir aldatma haritası olarak nitelemekte ve yaptırımların kaldırılmadığını, yalnızca askıya alındığını hatırlatmakta. Bazı milletvekilleri anlaşmanın kırmızı çizgileri ihlal ettiğini söyledi ki iş Kalibaf hakkında şikayet ve Pezeşkiyan'ın azli söylemlerine kadar vardı. Sokakta ise bazı gruplar rehberimin kanı ne olacak diye slogan attılar. Öyle ki bazı siyasiler rehber imzalasa bile anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söylediler. Bu tartışmayı şimdilik dengeleyen şey devrim rehberine atfedilen kısa bir mesaj oldu. Muhafazakar basına göre bu mesaj müzakere sürecine koşulu bir onay verdi ama savaşta kazanılan kozlardan kolayca vazgeçilmemesi uyarısını da taşımaktaydı. Batılı uzmanların değerlendirmesi ise daha ölçülü. Ancak birçok analiz savaşı durdurması bakımından anlaşmayı olumlu görse de belli kusurlar taşıdığını söylemekte. Çünkü metin savaşı durdurmakta fakat nükleerin çözümünü erteleyip denetim boşluklarını açık bırakmakta. Bu yüzden birçok değerlendirmede mutabakat için taktik bir ateşkes ifadesi geçmekte. Yani kim kazandı sorusunun cevabı büyük ölçüde önümüzdeki 60 güne bağlı. Peki gerçekten kim kazandı? Pakistan arabulucu olarak kazandı. İran çekirdek gücünü koruyup yaptırımlardan kurtulursa kazanır. Ama nükleer çözülmezse bu bir zafer değil, ertelenmiş bir sorun olarak kalır. Öte yandan İran daha önce sahip olmadığı birçok kazanıma ulaştı. Bugün mutabakatta yer alan bazı konular savaş öncesinde söz konusu bile değildi. Keza hasımları İran üzerinde gerçekleştirmek istedikleri hiçbir stratejik hedefe ulaşamadılar. Yani İran ilk savaşını başarıyla verdi. Ancak İran önünde ikinci bir savaş daha var. Ülkenin yeniden inşası ve ayağa kaldırılması. Bu gerçekten çetin bir süreç olacak zira İran bu savaşta liderini ve A takımını kaybetti. Nükleer programı geriledi. Füze sanayisi yıprandı. Ve iki güç ağı çökme noktasına geldi. Yani İran kısa vadede birkaç kazanım elde etse de uzun vadede ağır bir stratejik fatura ödemiş durumda. Kazandı mı kaybetti mi sorusunun cevabı hangi zaman ölçeğine baktığınıza göre değişiyor ki zaten savaşlar futbol maçı değildir. 2 gol bu taraf attı, 2 gol o taraf yedi diye hesap yapılmaz. Gri alanlar üzerinden okuma yapmak gerekir. Bir de sessiz kazanan var ki Rusya. Savaşta fırlayan petrol fiyatlarından ciddi gelir elde etti. Yani kimileri masaya hiç oturmadan kazandı. Toparlayalım. İslamabad mutabakatı silahları susturdu. Hürmüz'ü açtı, yaptırımları gevşetti ve İran'ın dondurulmuş paralarını çözdü. Masaya 300 milyar dolarlık bir vaat koydum. Ama ne nükleeri, ne füzeleri, ne de bölgesel nüfus kavgasını çözebildi ki hepsi 60 günlük bir sayaca bağlanmış durumda. Bu yüzden başta da belirttiğim gibi ben bu metni bir çözüm belgesi değil, bir dondurma belgesi olarak görüyorum. Çatışmada sorunlar da dondurulmuş durumda ve 60 günlük sayaç ilerlemekte. Nitekim imzadan günler sonra taraflar birbirlerini ihlalle suçlamaya başladı. Haziran sonunda sahada yeniden kısıtlı saldırılar görüldü. Savaş bitti ama anlaşmazlık bitmedi. Asıl pazarlık şimdi başlıyor. Gerisini zaman gösterecek. Dediğim gibi sonbaharı bir görmek gerekiyor. Videoyu bitirmeden önce bu içerikleri beğeniyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir ve bildirimler açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 2026'da İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri 3,5 ay savaştı ve bu savaşı 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik İslamabad mutabakatı durdurdu. Adı üstünde bu bir mutabakat, yani nihai anlaşma değil. Bana kalırsa bu metnin asıl işlevi de dondurmak. Mutabakat sorunları çözmedi ama hem çatışmayı hem de sorunları dondurdu.